İnsanlar neden müzik dinliyor? Hayvanlar neden müzikten etkilenmiyor? Müzik dediğimiz şey tam olarak ne? Bazıları ritim der, bazıları melodi. Müzik her insan için farklıdır ama herkesi etkileyebilecek bir müzik yapılabilir. Bakınız bu Michael Jackson. Bu eleman ne yaptı da herkesin standart üstü olarak kabul edebileceği müzikler üretebildi? Bu işin insan tarafında bir formülü var gibi duruyor. Peki müzik dediğimiz şeyin hayvanlar üstünde nasıl bir etki yapmasını bekleyebiliriz? Bu mazlum Johnny Spike Pulsar aka Empty Balls. Bu da Momo. Karakterleri birbirinden zıt iki tane kedim var ve bu deney için harika adaylar olacaklar. Özellikle bu herifi etkilemesi çok zor. Onu aldığımdan beri bütün avcılık yetilerini kaybetti ve sadece yastık olmayı seviyor. Ne demek şimdi bu yani? Kedisi olan herkes bu sevimli canavarların hangi seslere tepki verdiğini az çok ölçmüştür. Doğalarında avlarının çıkardığı sesler ve hemcinslerinin iletişim çığlıkları onları her zaman etkilemiştir. Bunu düşündüğüm bir günde bir kırılma noktası yaşadım. Eğer müzik sevdiğimiz ve bizi etkileyen seslerin belli bir ritim ya da melodi üzerine kurulmasına deniyorsa, kedilerin kovaladığı avının yorgun çığlıklarını duymak kulağına bir müzik gibi geliyor olmalı. Çünkü ortada bir av sesi varsa yiyecek bir şey de var demektir. Evcil hayvanların günlük hayatta doğada alıştıkları bu av heyecanından mahrum kaldıkları fikri beni bu videoya çekmeye itti. Bir evcil hayvanın tepki verip ilgisini çekebileceğimiz bir müzik yapabilir miyiz? Önce müziğin kategorisini ve yapısını seçmem lazım. Sonuçta hayvanlar hip hop sevecek diye bir şey yok. Hayvanlar enerjik ya da bizi mutlu eden ritimleri sevmek zorunda değil. O yüzden kabuğumdan çıkacağım ve en hipnotik olduğunu düşündüğüm kaotik bir müzik türü deneyeceğim. Bu müzik bir insana kabus gibi geliyor olabilir ama belki kediler aleminde çok tutacak bir hit yaptım yani, bunu bilemeyiz. Bir dakika, herkes sadece kedi bakmıyor, o yüzden bunun bütün evcil hayvanları etkilemesi gerek. Not edildi. Hayvanlarda ritim duygusu olmadığı gerçeğiyle yüzleştikten sonra çok yavaş ve kaotik bir ritim yapmam gerektiğini fark ettim. Çünkü hayvanlar ritme değil, ritimdeki seslerle ilgilenecek. Hugo'la peki madem işe yaramıyor neden ritim kullanıyorsun dersen? Çünkü bu şeyin insanlar üstünde de etkisinin olmasını istiyorum. Tamam, şimdi evcil hayvanları etkilemesini beklediğim bütün numaraları tek bir müzikte toplamam lazım. Köpekler için her stüdyo, hayvan yavruları sesleri, Buna niyeyse bayılıyorlar. doğa sesleri ve onlara asıl ilgisini çekecek av sesleri. Kedi çağırma sesi %100 oluyor. Bakayım. Lan %100 oluyor gerçekten. Aha, yakaladı. Bunlardan herhangi birini kedinize dinlettiğinizde zaten büyük ihtimal tepki verecektir ama bu çok sıkıcı olur ve amaçsız şekilde hayvanınızı kandırdığınızı bilerek gece nasıl uyuyabilirsiniz bilmiyorum. Tamam, şimdi de hayvanlarımızı kandıracağız ama bir amacımız ve stilimiz olacak. Hayvan psikolojisinden anlamıyorum ama evimde gördüğüm kadarıyla hayvanları doğadan soyutlamak onları monoton bir hale sokuyor ve avcı içgüdülerini zedeliyor. Ya burada amacım kedi köpekler için müzik yapmak değil de sen ve evcil hayvan arasında birlikte yaşayabileceğiniz bir tecrübe anı yaratabilmek. Altyapımı hazırladım ama evde sürekli kedilerimi buna maruz bırakırsam iyice duyarsız hale gelirler ve artık onları etkilemez. Bir şarkıyı 3 gün durmadan dinleyip sonra bir anda nefret etmeye başladığın anı düşün. Bu yüzden arkadaşlarımdan denemelerimin evcil hayvanları üzerindeki etkilerini analiz etmeleri için yardım istedim. Ve sonuç umut verici. Çoğu hayvan müziğe biraz da olsa tepki veriyor. Bazılarını heyecanlandırıyor. Lan geldi. Bazılarının ise hiç umurunda bile olmadı. Düşününce insanlar da bazı müzikleri hiç sevmezken bazılarına aşık olabiliyor. Tabi bu durumda insanlar ve hayvanların bunlardan hoşlanma nedenleri birbirinden tamamen farklı. İnsan beyninin süreklilik ve devamlılığın verdiği huzurdan yola çıkarak müzikten zevk almaya başladığını düşünmüşümdür hep. Güzel bir av sonrası kabilenle mağaranıza dönüyorsunuz. Keyfiniz çok yerinde. İki arkadaş aynı ayak ritminde yürümeye başlıyor ve diğerleri ona katılıyor. Bir adımdan sonra diğerinin geleceği garantisi herkese bir huzur veriyor. En azından kafamda ritmin doğuşunu hep böyle hayal etmişimdir. Modern çağ gelmeden önce bile insanlar ritimde huzur buluyordu. Hatta ritmin basitliği ve kullanımı hakkında çok iyi bir video var. Açıklamaya koydum. Bütün köy ritimde çalışıyor, ritimde hareket ediyor, hatta ritimde konuşuyorlar. Şimdi hayvanlar konusuna dönecek olursak, Onlar sadece yardım ve çiftleşme çığlıklarından ve avının çıkardığı yerini belli eden sesleri duymayı seviyorlar. bayağı basit bir mantık aslında. Bunu fark ettikten sonra şu ana kadar yaptığım müziklere olan bakış açım değişti. Çünkü her denememde hayvanların duymak isteyeceği sesleri müziğin içine gizlemeyi tercih ettim. Böylece buna daha kolay müzik diyebilirim. Ama hayvanlar o kadar seçici değiller. Ne duymak istediklerini çok iyi biliyorlar ve buna saygı duymazsam hedefime ulaşamayacağımı biliyorum. Aha. Yeni yaptığım müziklerde evcil hayvanların daha çok tepkili olduğunu görünce doğru yolda olduğumu anladım. Ve fark ettiğim yeni bir şey daha var. Elimdeki sesleri kullanarak geliştirdiğim 3 farklı varyasyonda hayvanların duymak isteyeceği sesleri katmanlara ayırarak gizledim. Birinde ilgi çeken sesleri neredeyse melodinin içine sakladım. İkincisinde müzikle dengeli bir şekilde kullandım. Üçüncü versiyonda hiçbir efekt kullanmadan sesleri ham şekilde koydum. Şaşırtıcı şekilde ikinci müzik, yani her şeyin dengeli olduğu parçada daha çok tepki verdiklerini fark ettim. Bu beni şaşırttı çünkü doğada duydukları en yakın olan, yani üçüncü varyasyonu seveceklerini
olduğunu düşünmüştüm. Ama yine de bu sadece benim yaptığım küçük bir araştırmaya dayanıyor. Kendi başınıza gelenleri yoruma yazarsanız bunun ne kadar etkisi olduğunu görebiliriz. Belki bomboş bir hayal içindeyim ve hiçbir işe yaramayacak ama en azından böylece öğrenmiş olurum. Şimdi büyük test zamanı. Evcil hayvanınızla aynı odada olduğunuzdan emin olun. Onun üstüne gitmeyin ya da pozisyonu değiştirmeye çalışmayın. Bu onun çok hoşuna gidebilir ya da uykusunu getirebilir. Her hayvanda farklı bir etkisi olması bu işin eğlencesi zaten. Eğer hayvanınızın rahatsız olduğunu görürseniz sakın dinlemeye devam ettirmeyin. Ve unutmayın, bu şey sadece hayvanınız için değil. Derin bir nefes alın ve kaosun sizi bir yerlere götürmesine izin verin. Kalan 2 versiyonu kanala özel üyelik kısmında paylaştım. Oradan hayvanlarınızın hangi varyasyona daha tepkili olduğunu ölçebilirsiniz. Bir de abone ol ne olur. Ve sonuç umut verici. Hiç önüme bakmadım. diye altıma sıçtım lan. Ya ters atsam dünyanın en iyi videosu olmaz mı ya? Abi işte dene birkaç kere. Belki girer. Tamam, şimdi de hayvanlarımızı kandıracağız ama bir amacımız ve stilimiz olacak. Ben direkt olacak. ritimli yürüyorum. Koyayım bir dakika. Hayır, ya. ritimsiz Bir dakika yürümemiz abi. lazım. Bir dakika o zaman dur. Hazırım abi. Sadece ayakta. Sen sağa Ya at, bu ne tamam kadar mı? zor olabilir Sen ya. sağa at. Koyayım düştüm reis. Ne? Nasıl? Islak Lan ıslak mıymış burası? Abi, hadi 1 2 3. Uy bana sonra. Ben sana uyuyayım. Askerde gibi hissettim kendimi. Bak arkasından yaklaşıyor bir de köpeğe ya. Oğlum o köpek tehdit olarak algılamıyor mu şu an seni, sen böyle yengeç gibi ona yaklaşırken bak. Bak. Bir anda şimdi götünü incelediğini görse o köpek.